Selam dostlarım, ben mahallenizin tatlısı filmli içine kapanık ama bir o kadar da You gibi enteresan ve güzel dizileri izledikçe mutlu olan kişisiyim. Bugün haftalardır ertelediğim, bir türlü yapmaktan korktuğum ve saatlerce beni montaj ve seslendirmeye gömecek olan You dizisinin 4. sezon part 1 incelemesi yapacağım dostlarım. Hazırsanızsa başlayalım. Joel'umuz aylar boyunca sevdiği kadın olan Marianne'i takip etmiş ve en son Marianne'la bir yerde karşılaşmış. Marianne ona "ben seni istemiyorum" demiş. "Sen bir manyaksın, sen bir delisin, sen bir psychosun" demiş. O da Marianne'e bunun öyle olmadığını kanıtlamak için Marianne'den vazgeçmişti. Marianne demişti ki "senden vazgeçiyorum" ve Marianne de tabii ki de buna pek inanmasa da yine de oradan kaçmıştı. Joel'umuz ondan sonra eski sezondan hatırlarsanız Love'ın bir babası vardı. Pek görmesek de pek bilmesek de vardır diye biliyoruz. Çünkü Love tek başına var olmuş olamaz, doğmuş olamaz. Love'ın babası Joel'u bulup Joel normalde seni burada öldürmem lazımdı ama ben seni burada öldürmek istemiyorum. O yüzden al sana şu kimliği, al sana şu pasaportu, sen falan falan kişisin ve kendine bu Fransa'da yaşa dedi. Joel'umuz da tabii kabul istemeye de kabul etmişti. Çünkü aslında ölmekten daha iyiydi bu seçenek ve bu tercih. Joel'umuz orada yaşadığı süreçte pek çok yeni arkadaş edindi. Şimdi size bu hikayeyi anlatabilmem için dostlarım karakterleri size betimlemem lazım. Yani anlatabilmem lazım. Şimdi burada da karakterlerin isimlerini sürekli unuttuğum için sizin de aklınıza kalacak şekilde karakterleri anlatayım size hikayede Joel'un yanındaki ve sağındaki solundaki insanları. Birincimiz umursamaz gacı. Umursamaz gacı kimdir? Daima böyle zengin sevgilisiyle beraber yaşayan, hayatta ruhsuz, her şeyden bıkmış, zenginliğe gelmek için kendini yırtmış, hayatta çok fazla çabalamış kişi. İkincisi ise daima böyle hayatta parti gözüyle bakan, eğlenen, her şeyi çok fazla seven ve her şeyde çok fazla mutlu olan Malcolm'ımız. Ona direkt Malcolm diyeceğim çünkü. Çünkü mal. Yani Malcolm, hani ismi Malcolm ama harbiden mal olduğu için Malcolm diyor. Üçüncü karakterimiz ise tabii ki de Sarışın Bomba. Sarışın Bomba bu hikayedeki ana karakterlerden bir tanesi ama ve lakin Sarışın Bomba'nın ismini sürekli unuttuğum için Sarışın Bomba diyorum. Sarışın Bomba'nın bu olaydaki asıl karakteri ve asıl yaptıkları şey tamamen Joel'u hikayede tutmak. Çünkü ne zaman bir parti oluyor Joel'u çağırıyor. Ne zaman bir etkinlik oluyor Joel'u çağırıyor. Ne zaman bir şey oluyor Joel'u çağırıyor. Bunun da sebebi Joel partide ona bir bok demiş ve bu da hani ondan ötürü Joel'la sürekli böyle hengame içinde konuşuyor böyle. Joel'u sürekli yanında istiyor falan filan. Kimse Joel'un ona ne dediğini de bilmiyor açıkçası, öyle söyleyeyim. Üçüncü karakterimiz ise Çinli ressam adam. Bu Çinli ressam adam da tamamen hayattan böyle bıkmış. Ama aynı zamanda da resimlerini sürekli insanlara tanıtıp kendini tatmin etmek isteyen uyuşturucu bağımlısı ama aynı zamanda hayatında ressam adı altında böyle çalıştırdığı işçileri emeğini onlardan çalaraktan sergilerde ben yaptım, ben yapıyorum diye satan biri. Bir diğer tanıtacağım size kişi ise bu hikayenin harbiden asıl manyaklarından bir tanesi olan ise sapık olan ve her şeyden böyle tamamen nefret eden ama aynı zamanda Malcolm'ın umursamaz gacı dediğim sevgilisi vardı ya, işte umursamaz gacıya yanık ama aynı zamanda da her şeyden ve herkesten de bir o kadar da nefret ediyor. Bir tek onu umursuyor ama onu da toksiklik derecesinde umursuyor, yani sürekli böyle fotoğraflarını çekiyor, sürekli böyle tahrik edici oyunu buyunu gösteriyor vesaire gibi. Hani içten içe o kadını arzuluyor ama bir o kadar da o kadından uzakta durmaya çalışıyor çünkü hepsinin orada bir dıştan sergiledikleri sahte bir hayatı var diyeyim size dostlarım, siz anlayın. Ondan sonracığıma bir de bu hikayede asıl karakterlerden bir tanesi olan Sarışın Bomba'nın boyfriend'i ama aynı zamanda eşcinsel olan, aynı zamanda da boş vakitlerinde garsonlar üstüne işlettiren, bu da onun fantazisi olan bir manyak. Yani bunu size nasıl anlatsam, sürekli böyle hayatında İnsanları böyle küçük gören, baba parasıyla büyümüş, herkesten nefret eden ama bir o kadar da başarısız olan ve Sarışın Bomba ile evlenip onun maddi gücü sayesinde kendini bir feraha ve babasına kanıtlamak isteyen bir manyak o da. Ona da buradaki diyeceğimiz isim tamamen fantazici olabilir. Çünkü yani harbiden hayatını tamamen bir fantazi gibi yaşıyor. Ondan sonracığıma bu hikayede adam gibi gördüğüm, sadece Joel'a tek değer ve saygıyı veren, sürekli çevresindeki insanlara böyle ben adamım, ben böyleyim, ben şöyleyim triplerine girmeyen ve sürekli böyle hikayede dağ gibi duran ve yoksulluktan zenginliğe gelen, yoksulluğun da zenginin de kim olduğunu, nasıl olduğunu bilen, benim gözümde adam gibi olan yazar tabii.
ki. Yani bu hikayede Joel'a çok iyi davranan ve çevresindeki bütün insanlardan daha adam gibi olan ve kimseyi ezmeyen tek kişi yazar. O yüzden ben yazara biraz daha sıcak gözle bakıyorum. Bir gün bu Malcolm'ımız harbiden Malcolm diyor ki kanka diyor bir parti var sen de gelsene diyor. Ya da peki diyor. Joel kalkıyor gidiyor partiye. Ondan sonracığıma yiyor içiyor herkesle muhabbet ediyor. Bir kısmında görüyoruz ki partinin içerisinde sarışın bombayı Joel ağlatıyor. Ama neden ağlatıyor? Neden hani bu tarz bir ruh halinde? Çünkü bilmiyoruz. Yani sarışın bomba sürekli gülen bir karakter. Ondan sonracığıma bunlar bakıyor, eğleniyor vesaire, cartı curtu. Joel da içiyor kendini kaybediyor. Mary'nin biraz da acısı var üstünde ama Joel aynı zamanda kendi kimseye de kaptırmamaya çalışıyor yani o tekrardan eski ruh haline dönüp tekrardan saplantılı ve bağlı bir şekilde de kalmak istemediği için Joel herkesten de bir nebze biraz da olsun uzak kalmaya planlıyor ve tabi bunu da çoğu zaman başarıyor, ne kadar istese de ne kadar istemez. Ve ondan sonra sevgili canımız Joel'umuz ne yapıyor? Partiden sonra eve geldikten sonra arkadaşıyla beraber sağına dönüyor, soluna dönüyor. Üstünde bir tanecik mini minnacık sarışın bombanın kıyafetini görüyor ve yemek masasının üstünde sevgili Malcolm'ımızın bıçaklanmış bir şekilde masanın üzerinde uzandığını görüyor. Yani biri onu öldürmüş. Joel kendini tabii suçluyor. Ondan sonracıma Malcolm'ın cesedinden kurtulduktan vesaire sonra Joel katilin kendi olduğunu düşünüyor. Pek çok yerlerde Malcolm'ı katilin kim olabileceğini soruyor ve hikayede tabii ki de Malcolm'ın, biliyorsunuz ki Malcolm aynı zamanda bir öğretmen ve Malcolm'ın kendi öğrencileriyle ilişki halinde olduğunu, çok zeki, çok sevimli bir öğrencisi olduğunu ama Malcolm'ın onunla bile yattığını görüyor, yani anlıyor ve biliyor. Tabii bu süreç zarfında Malcolm'ın yokluğundan fırsat bilip birkaç soru sevgilisini soruyor. Sevgilisi biraz işkilleniyor ama pek de umursamıyor sonuçta. Malcolm diyor bir kayboluyor, bir gidiyor, bir geliyor falan filan. Ondan sonracığıma sonraki sahnede de Çinli dostumuz çağırıyor bunları. Diyor ki benim gösterime geleceksiniz. Beraber burada oturacağız ve bu gösteride tabii ki de beraber tanıttığım eserleri izleyeceksiniz, göreceksiniz vesaire. Bir kadın ortaya çıkıyor ve bu Çinli elemanın eserinin üstüne kalkıp boya fırlatıyor. Diyor ki sen diyor benim eserimi çaldın, burada satıyorsun. Yani sen benim hakkımı da vermedin, ben senin yanında çalışıyordum gibi vesaire. Ondan sonra zaten bu konuyu da Joel bakıyor, hepsinin ne ayak olduğunu yavaş yavaş öğreniyor tabii ki. Ve Joel katilin ona yazdığı bir mesajı okuyor. Katil ona diyor ki bu akşam diyor biri daha ölecek. Joel çevresindeki insanları tek tek kollarken bir anda içeriden Çinli elemanın hala içeride olduğunu görüyor ama bir türlü de içeriye gidemiyor ve Çinli elemanın katil olduğundan şüpheleniyor. Onunla konuşmak istiyor. Dışarıda bekliyor ve tam o sırada çığlıklar geliyor. Herkes koşturturken Joel içeriye gidip bakıyor ve katilin bizim Çinliyi de Mortingen Streise ettiğini görüyor tabii ki. Ondan sonracığıma bunlar, polisler geliyor, bakıyor ve diyorlar ki burada bir katil var. Bu katilin kim olduğunu bilmedikleri için buna verdikleri isim ise zengin avcısı. Tabi burada bir sürü şey demek gayet basit. O katil, bu katil, çünkü hepsi ruhsuz, hepsi birbirinden nefret ediyor ve hepsinin en az minimum 5-6 tane problemi var. Sarışın bomba da olabilir. Ondan sonracığıma Malcolm'ın ruhsuz sevgilisi de olabilir. Ondan sonracığıma sapık, herkesin fotoğrafını çeken kişi de olabilir. Diğer arkadaş grubundaki kişiler de olabilir. Onlardan bahsetmememin asıl sebebi onlar varlar. Ruhsuzlar en az onlar kadar. En az onlar kadar nefret dolular. Ama onlar bir o kadar da yoklar yani. Hani şey gibi, bazı takımlarda bazı oyuncular olur ya böyle hani. Oyundalar ama hiçbir zaman topu ayakları dokunmadıkları için anlamsızdırlar. Onlar da orada herhangi biri olabilir. Joel hepsinden şüpheleniyor. Her birisini tek tek araştırıyor vesaire. Sosyal medya ve medya bunu zengin avcısı diye betimliyor katili. Joel katilin kim olduğunu bulmak için çok çalışıyor, çok çabalıyor. Katil yer ona ipuçlar veriyor. Katille yer konuşuyor gibi vesaire. Ondan sonra bunlar bir gün büyük bir ev partisine davet ediliyor. Tabii bu ev partisi kimin partisi? Malcolm'ın kardeşinin partisi. Diyor ki hepiniz gelin, beraber burada takılalım. Malcolm'ın kardeşi de var ama bir o kadar da yok gibi bir şey yani. Hani o da zengin, bencil ve herkesten nefret ediyor ama bir o kadar da açık sözlü yani açıkçası. Ondan sonra bunların toplanıp içip oynaştığı bu gecede Joel yine herkesi kollamaya çalışırken size bahsettiğim sapık ve ruhsuz kıza aşık olan herif Joel'la bir konuşma yapıyor. Ve Joel'la konuştuğu sırada Joel'u tehdit ediyor ve Joel'u pencereden aşağıya atıyor. Tabii Joel'umuz kedi misali hayatta kalıyor mu? Evet kalıyor. Ama yani gelip de sonra sen bunu bana niye yaptın da demiyor. Kendince toparlanıyor vesaire, kimseye görünmeden üst kata çıkarken ne mi görüyor? Bizim Malcolm'ın
ciciş olan kız kardeşi ölü bir şekilde Motringen olmuş yerde yatıyor. Ruhsuz kızın elinde de bıçak var. Şimdi bu sahne izlediğimiz zaman şey diyeceksiniz hani suçlu o kız değil mi? Evet ve bu kız da diyor ki suçlu ben değilim ruhsuz kadın diyor. Ondan sonra Joel da tabii ne dersiniz? Ben sana inanıyorum peki falan diyor ve kıza yardım ediyor. Ondan sonracıma cesedi taşımaya falan filan çalışıyorlar. Bunun doğrultusunda Joel aşağıya gidip cesedi taşımak için bir şeyler bulmaya falan çalışıyor. O sırada ne oluyor dersiniz? Cesetle beraber tek başına kalan ruhsuz kızın yanına sarışın bomba geliyor. Sarışın bomba diyor onu mu öldürdün falan filan. Bu kız da dönüp şey diyor. Hayır ben öldürmedim. Sarışın bomba da diyor ki tamam. Yani abi herkes inanıyor tamam sen öldürmedin. Sarışın bomba da inanıyor buna. Ondan sonra Joel'umuz gelip cesedi taşıyor aşağıya götürüyor. Ahırlara bırakıyor. Ondan sonracığıma sarışın bomba kalkıp bunu kime anlatıyor dersiniz? Bizim sapık manyağı anlatıyor. Bizim sapık manyak da ne yapıyor dersiniz? Joel'u bayıltıyor ve bayıltıcı Joel'u kendi kurduğu mahkemeye getiriyor. Bütün zenginler, bütün umursamazlar hepsi kafaları 1 milyonken Joel'u orada mahkeme ediyorlar. Joel eli kolu bağlı garibim diyor ki valla ben yapmadım. Bunlar diyor ki sen yap. Ben senin cesetin yanında gördüm falan. O anda ruhsuz kadın ve sarışın bombada birbirlerini hani telesi etmekle, birbirlerinin böyle yanlarında kalıp hani birbirlerini böyle aman canım geçecek demekle falan uğraşırken kimse Joel'da savunuyor. Oradaki zenginden hepsi Joel'dan şüpheleniyor ve nefret ediyor. Hani şey diyor sen geldiğinden beri ölümler başladı vesaire vesaire. Ondan sonracığıma o süreçte de zaten bu manyağın aklına bir fikir geliyor. Diyor ki seni suçlu bulduk Joel ama sana bir şans vereyim. Ben silah alacağım 10'a kadar sayacağım kaçtın kaçmadın seni vuracağım. Joel da ürküyor. Joel da korkuyor. Joel da tırsıyor tabii garibim. Joel kaçıyor orman sahnesinde. Hani fragmanda gördüğümüz orman sahnesi ve bu da Joel'un peşine veriyor. Ondan sonra Joel arkadan gelip bunun kafayı bir vuruyor bir bayılıyor vesaire. 2 metre yerde. Hani orada silah alacak Joel buna sıkacak. Ondan sonra Joel diyecek ki ben katil değilim vesaire ama Joel hiçbir şey yapmıyor ve orada ona bakıyor. O sırada da arkadan biri tak diye Joel'un kafasına vurup Joel'u bayılıyor. Joel bir gözünü açıyor mahzen gibi bir yerde. Eli kolu ayağı bağlanmış. Sonra bakıyor o manyak, o psycho, o sapık olan adam da yanında eli kolu bağlı. O da bayılmış bir şekilde. Diyor ki bu katil ben diyordum ama katil bu değilmiş diyor. Joel'umuz o süreden sonra bir bakıyor kapı açılıyor. Kim geldi dersin. Anana avradını benim hikayede adam gibi dedin. Daşşaklı dedin. Benim orada Joel'a iyi davranıyor. İyi insan dediğim yazar geliyor. Meğerse bütün hikaye, bütün şerefsizlikleri yapan yazarmış lan. Hepsinden daha şerefsizi yazarmış. Joel partide sızınca Joel'u eve getiren de, orada Malcolm'ı öldüren de, sanat galerisinde Çinli adamı öldüren de yazarmış. Yazar diyor ki Joel'cum bak sana bir teklifim var. Kırmızı hap mı mavi hap mı? Yok şaka değil. Joel'a diyor ki Joel'cum bak aldan sana diyor ki tamam bir fırsat vereceğim. Şuradaki herifi diyor öldür. Suçu da bu şerefsizin önüne atarım. Ben senin arkanda dururum. Bu öldüğü zaman da zaten ben diyor bütün suçu buna yıkarım. Zengin avcısı budur derim. Ondan sonra benle sen mesut güzel hayatımıza devam ederiz. Sen de benim en yakın katil kankim olursun. Nasıl olsa ben senin bütün hayatını biliyorum. Joel ürküyor tabii. Joel'un bir götü Yusuf. Ama Joel her seferinde fake atıyor. İşte benim elimi çöz öyle öldüreyim. İşte bana bir silah ver öyle öldüreyim. Joel'un ayağı şu hani. Bu yazarı öldüreyim, kurtulayım sonra zaten suçu yazara atarım falan kafamda. Ama yazar akıllı adam. Yazar hoşbilli adam. Yazar adam gibi adam hala. Çünkü niye? Hala Joel'u savunuyor. Benim için biri Joel'u savunuyorsa bitmiştir aga. Tamam bitmiş. Ondan sonracığıma Joel bakıyor Joel kıvranıyor vesaire bir şöyle yapıyor böyle yapıyor derken yazar diyor ki tamam bu arada sen bilirsin deyip yazar her yeri ateşe verip kaçıyor. O sırada Joel'umuz tabii ki de ellerinin bağını çözüyor vesaire ama yangın kapıya sıçradığı için Joel kaçamıyor. O sırada bizim bu manyak da uyanıyor. Joel'a bakıyor. Joel diyor ne oldu? Joel diyor katil ben değilim vesaire vesaire. Bu da tamam diyor Joel'a ama Joel'a diyor ki kurtar beni. Joel kalkıp bunu da kurtarıyor. Beraber o yangın yerinden çıkmaya çalışırken bizim ruhsuz kız bunların sesini duyuyor ve Bodrum'daki mazgalı kaldırarak bunları kurtarıyor vesaire. Tabii böyle bir ton şey oluyor. Bunlar dönüyor. Her şeyi unutuyorlar. Ondan sonra yetkililere de yangının katil tarafından çıktığını, katilin kim olduğunu bilmediklerini, katilin de Malcolm'ın kız kardeşini öldürdüğünü söylüyorlar. Katil yazıyor. Diyor ki sen kime yakınlaşırsan ben seni öldürürüm yazar. Yazar bence gay ve bence Joel'la birlikte olmak istiyor dostlarım yani. En azından benim düşüncem. Ondan sonracığıma bizim Joel'umuza Yusuf Aleyhisselam katilin kim olduğunu biliyor ama kimseye açıklamıyor ve bu doğrultuda da hayatına devam ediyor. Ama o sürede de bu Malcolm'ın ruhsuz olan sevgilisi Joel'la flörtleşirken Joel diyor ki ben yapamam.
Diyor ki niye yapamazsın? Joel diyor ki ben yapamam, ben seni sevmiyorum diyor ama halbuki içinde de o kadına karşı bir arzu var ama aynı zamanda da bir şey gerçekleştirmek istemiyor. Çünkü asıl sebebi ne? Asıl sebebi diyor ki ben buna yakınlaşırsam ya bizim yazar bunun içinden geç. Tamamen bu düşüncesinden, bu doğrultudan yola çıkaraktan Joel'umuz orada pinekliye o kızdan vazgeçiyor ve yazar onu tabii pişkin arıyor. Yazarla konuşuyor vesaire. Yazar diyor ki sen benim kankamsın, ben seni bırakmam diyor. Ve o sırada tabii ki sezon bitiyor dostlarım. Yani gerçekten umduğumdan çok daha güzel bir sezondu. Daha eğlenceli olabilir miydi? Olabilirdi. Ama bu eğlenceli olması demek bu bize verilen soluk, içine kapanık ve bu ruhsuz dünyanın biraz daha mıyışacağı anlamına gelirdi. Biraz daha tadını kaybedeceği anlamına gelirdi. O yüzden bence de bu sezon gayet güzel ve gayet iyiydi. Yani siz bu sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne gördünüz? Ne beğendiniz? Ne eksiklikler vardı sizin düşüncenize göre? Lütfen altta yazmayı unutmayın. Bir sonraki gün ve bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.